Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, çok pratik ev baklavası tarifiyle geldim. Bayram baklavanızı riske atmayın. Bu tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonra da değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı su, 1 çimdik tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine kabartma tozunu kabartarak ekliyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı sirke kullanıyorum. Kabartma tozunun üzerine ekledikten sonra bu şekilde köpürüyor. Onun üzerine ekleyip elimle yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İsterseniz yoğunlaşıncaya kadar spatula ile de karıştırabilirsiniz. Hamurumu bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru 4-5 dakika kadar masada yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. İyice yoğurduktan sonra silindir şekline getiriyorum. Kullandığım un miktarını videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Hamuru silindir şekline getirdikten sonra hamur kartı ile kesip büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. İsterseniz daha küçük parçalar kopartarak yine küçük bezeler hazırlayıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Eğer çok fazla büyük yufka açamıyorsanız. Bezeleri hazırladım. Hiç dinlendirme yapmadan pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum.
Her birini pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra uygun bir kabın içerisine, borcamın içerisine alıyorum. Altını üstünü bu şekilde güzelce streçle kapatıyorum. İsterseniz buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra en az 2 saat, en fazla bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Ne kadar beklerse o kadar güzel açılacaktır. Hamurumu buzdolabına kaldırdım. Şerbetini hazırlamaya başlıyorum. Şerbeti için 4,5 bardak şeker, 5 bardak suyu ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şekerin eridiğinden emin olun. Ara ara karıştırmayı lütfen ihmal etmeyin. Tek bir şeker tanesi bile kuru kalırsa bu şerbetinizin şekerlenmesine neden olacaktır. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağımın en küçük gözüne alarak ocağın altını kısıyorum. Bu şekilde 25 dakika kadar kaynatıyorum. Limonunu isterseniz 5 dakika kapatmadan önce de koyabilirsiniz. İlk baştan da koyabilirsiniz. Ben limon kabuğunun aromasını sevdiğim için bu şekilde kullanıyorum. Şerbetin olup olmadığını test etmek için parmağınızın üzerine çok az damlatın. Eğer damla parmağınızın üzerinde kalıyorsa şerbetin kıvamı tamamdır. Hamurumu 2-3 saat kadar beklettim. Çok fazla bekletmedim. Sizler bir gece bekletirseniz çok daha rahat açılacaktır. Açarken buğday nişastası kullanıyorum. Eğer elinizin altında yoksa mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Baklava hamuru biraz yumuşak bir hamur olduğu için üzerine ilk başta bol bol nişasta serpebilirsiniz. Büyüdükçe nişastasını azaltabilirsiniz. Yufkanızın yuvarlak olabilmesi için oklavanızı her zaman aynı yöne koyun. Daha sonra önünüze doğru çekerek o şekilde açmaya devam edin. Kenar kısımları ister istemez biraz kalın kalıyor. O yüzden kenar kısımlarının üzerinden tekrar geçmeye dikkat edin. İsterseniz merdane ile de geçebilirsiniz. Yufkalarınızın yırtılması önemli değil. Ne kadar ince açarsanız baklavalarınız o kadar çıtır çıtır, o kadar güzel olacaktır. Yırtmamaya dikkat edin. Hemen ikincisini de hızlı bir şekilde açıyorum. Sesimden dolayı biraz rahatsızım. Yine de bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Eğer aklınızda soru işareti kaldıysa videonun altındaki açıklama kısmına yazarsanız mutlaka cevaplamaya çalışırım. Aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yufkayı açabildiğiniz kadar açın. Daha sonra bütün yufkaları üst üste seriyorum. Hemen bu şekilde sermeye başladım. Hepsini üst üste aldıktan sonra kenar kısımlarından kesip orta kısmına koyuyorum. Hemen sizlere üçerli açtığım yufkaları da göstermek istiyorum. 3-3 olarak da istiyorsanız açabilirsiniz. Tekliye göre biraz daha zor oluyor. Yine de göstermek istedim. Yufkaları üst üste serdim. Daha sonra kenar kısımlarını kesiyorum. Kenar kısımlarını kestikten sonra yufkaların 6 tanesini oklavanın üzerine sarıp kenara alıyorum. Kestiğim kısımları bu şekilde ortasına koyuyorum.
Bu şekilde kenar yufkalarını ziyan etmemiş oluyorum. Kenar yufkalarını bu şekilde içerisine sakladım. Diğer 6 tane yufkayı üzerine seriyorum. Ben iç malzemesi için ceviz kullandım. İsterseniz fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Cevizini serptim. Bu şekilde kesmeye başladım. Kestikten sonra hemen diğerlerinin yanına alıyorum. Hemen daha rahat görebilmeniz için bu şekilde katladım. Bu kadar bir tepsiyi doldurmam için yeterli oluyor. Uç kısımlarını da yuvarlayıp onu da yuvarlak yuvarlak küçük borcamın kenarlarına dizeceğim. Kenardan çıkan kısımları da kesip o şekilde orta kısmına dolduracağım. İlerleyen dakikalarda yakından göstereceğim. Kesinlikle hiçbir şekilde baklavadan kalan hamurları ziyan etmiyoruz. İsterseniz pişirip kuru baklava olarak da tüketebilirsiniz. Biz genelde pişirip üzerine pudra şekeri serpip çayın yanında servis ediyoruz bu kalan parçaları. Bardak yardımı ile bu şekilde şeklini verdim. Daha sonra tepsime diziyorum. Hemen şu şekilde yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi en az 60 kat oldu. Uç kısımdaki yuvarlak kısmını da bu şekilde yuvarlayıp kestim. Kalan parçaları da ortasına yerleştirdim. Baklavanın hepsini hazırladıktan sonra üzerine sıvı yağ ve tereyağı karışımı sürüyorum. Açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. Hatta fırça yardımı ile tekrardan kenarlarına sürün. Daha sonra 150 derecelik 160 derecelik fırında kontrollü bir şekilde ağır ağır pişirin. Baklava fırından çıktıktan sonra üzerine ılımış olan şerbeti dökeceğim. Baklava 2 dakika kadar bekletin. Daha sonra üzerine şerbetini kepçe kepçe verin. Baklavayı pişirirken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan birisi orta kısma kadar pişmesi gerekiyor. İlerleyen dakikalarda göstermeye çalışacağım. Eğer baklavanız orta kısma kadar pişmediyse şerbetini döktüğünüz zaman kesinlikle orta kısmı hamur kalacaktır. Çünkü pişmemiş. Ağır ağır pişmesi gerekiyor. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde pişirirseniz inanın bana çıtır çıtır baklavalarınız olacaktır. İyi pişirilmiş bir baklavanın üzerine sıcak sıcak kaynar kaynar şerbeti de dökseniz, sıcağı sıcak da verseniz kesinlikle hamurlaşma olmayacaktır. Ama şerbetine de mutlaka dikkat edin. Şerbeti hafif koyu kıvamlı olması gerekiyor. Genelde baklavada yapılan en büyük hata şerbetin güzel ayarlanmaması. Baklavayı yüksek ateşte pişirip altını üstünü kızartıp orta kısmı hamur kalıyor. Şerbeti yediği zaman da hepsi hamurlaşıyor. İnşallah güzel sonuç alırsınız. İnşallah afiyetle yersiniz. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.